İyi kalpli, iyi insan, Yeşilçam'ın film icabı kötü adamı Kazım Kartal'ın hikayesi. Türk sinemasında en çok filmde oynayan oyuncuların başında yer almasına rağmen onun hayatı da yoklukla geçer. Veresiye aldığı bakkalın arkasından söylediği sözler ona çok dokunur. Parasızlık yüzünden daha önce reddettiği filmlerde yer almak zorunda kalır. Cüneyt Arkın'la aksiyonların vazgeçilmez kötü adamı Kazım Kartal, Battal Gazi filminde canlandırdığı kötü imparator karakteriyle sinemamızın unutulmazları arasında yer almıştır. Başını hafifçe yana eğip attığı kötü bakışlar ve karakteristik yüz hatlarıyla her daim hatırlanacak bir simaydı. İlk filminde Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer, Diclehan Baban'la oynar. İlk filminde Jön'ün arkadaşını oynayan Kazım Kartal, Kemal Film'in çektiği filmlerde kötü adam olarak ünlenir, iz bırakır. 1936 yılında Niğde'de doğan Kazım Kartal ilkokulu bitirdikten sonra Konya Ereğli'ye okumak için gider. Okulda başarısız olup atılınca babasıyla da arası bozulur. Manifaturacı olan babası evden kovar, Ankara'ya gider ve çeşitli işlerde çalışır. Simit satar, lokantalarda bulaşıkçılık yapar. Bir süre Amerikalıların yanında şoförlük, garsonluk, santral memurluğu gibi işlerde çalışır. Fakat hep artist olma isteği vardır içinde. İstanbul'a gelir. Yeşilçam sokaklarında dolaşmaya başlar. Nasıl artist olabileceğini araştırıyordur. Film şirketlerini dolaşır. 25-26 yaşlarındadır o sıralar. Sonunda Fer Film'le tanışır. Evrim Fer ve annesi Fahriye Tamkan'ın şirketi Fer Film Hancı'nın kızını çekecektir. Filmi çekmek için Kıbrıs'a gideceklerdi. Prodüktör beni beğendi. İlk filmim böyle başladı. Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer var. Onlara hayran hayran bakardım. Sinemayı da hiç bilmiyorum. Yönetmen Nuri Ergün de bana sürekli "gel şöyle yap" diye bağırıyordu. Sonradan iyi arkadaş olduk. Aradan bir 2 ay geçmişti. Nuri abiyle Galatasaray'da karşılaştık. "Gel bakalım neredesin sen?" diye bağırıyordu. Bu deli adam beni buldu yine diye düşündüm bağırdığı için. "Ulan ne güzel oynamışsın" dedi. Beni Kemal Film'e götürdü. Hancı'nın kızında Jün'ün yardımcısına arkadaşını oynamıştım. Orada kavgacılık gibi rollerle devam ettim. Kötü adama adım atışım Kemal Film'le başladı. Bu işi başarırsanız Yeşilçam sizi kabul ediyor. Ben çıraklıktan başladım. Aktörlüğü bana Yeşilçam öğretti der. Kazım Kartal kısa süre içerisinde yönetmenlerin ve prodüktörlerin dikkatini çeker ve kötü adam rollerinin vazgeçilmez bir oyuncusu haline gelir. Kötüyü oynayanların karşılaştığı tepkilerden, eleştirilerden Kazım Kartal da nasibini alır. Şirvan diye bir filmde oynamıştım. Hülya Darcant kız kardeşim oynuyor. Ben onu zengin bir adamla evlendirmek istiyorum. O bakkalın çırağına aşık. Kaçıp kaçıp onunla buluşuyor. Buluşmadan dönerken yakalıyorum. Bağırıp 2 tokat atıyorum. Merdivenlerden yuvarlanıyor. Kucağıma alıyorum. "Abi niye vurdun? Allah bana zaten vurmuştu" diyor. Ben ağlıyorum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Çatalca'ya film çekmeye gittik. Caddede yürüyorum. Karşıdan bir kadın geliyor. Bana bakarak "Allah seni kahretsin" diye bağırıyor. Birine mi benzetti acaba diye düşünüyorum. Arkama falan baktım. "Sana söylüyorum sana. Allah seni kahretsin. Niye öldürdün Şirvan'ı" diye bağırmaya devam ediyordu diye anlatır. Vatansız haydut, Anadolu çocuğu, kardeş kanı, konyakçı, severek ölenler, Kasımpaşalı, elveda sevgilim, tehlikeli adam, Altay'dan gelen yiğit Karaoğlan, silahların sesi, ölüm çemberi, devlerin kavgası, Baybora'nın oğlu, Yediköy'ün Zeynep'i, Tarkan Camoka'ya karşı, dişi eşkıya, bir çuval para, Zagor, umutsuzlar gibi daha sayamayacağımız yüzlerce filmde oynar. Kazım Kartal o kadar çok filmde oynamıştır ki oynadığı filmlerin sayısını buraya sığdırmak imkansızdır. Yılmaz Güney ile Kasımpaşalılar filmini çekiyorlardır. Yönetmen Yılmaz Atadeniz. Set Levent'tedir. Kazım Kartal Yılmaz Güney ile çekimler sırasında yaşadığı unutulmaz anısını şöyle anlatır. Perili Köşk diye bir yer var. Orada çalışıyoruz. Çok çalıştık. Yemek gelmedi. Gecikti. O sıralar devletin yapamadığını halk yapar diye kampanyalar vardı. Halk para topluyor, binalar, okullar yapıyor. Ben de Yılmaz Güney'e prodüktörün yapamadığını star yapar. Açlıktan ölüyoruz dedim. Onun çok güzel bir bakışı vardır. Baktı baktı, "kalk lan" dedi. Ama parası yok, ben biliyorum. Çünkü onunla 2,5 lirayı bölüştüğümüz günler. 500 metre falan yürüdük. 20-25 kişiyiz. Yarım ekmek arasında salam peynir yaptırdık herkese. Bir de ayran dedi. Herkes aç. Bakkalda yemeye başladık. Bakkal söylendi. "Çıkın be kardeşim" dedi. Yılmaz yine tatlı tatlı baktı adama. "Çıkalım" dedi. Tam asfaltın ortasına oturdu. Bağdaş kurdu. Biz de oturduk. Trafik falan durdu. Bitinceye kadar kalkmadı. İnsanlar filmci bunlar falan diye konuşuyorlardı. Tam kalkıp giderken yemekler geldi. Yılmaz Güney "götür bu yemekleri de yazıhaneye" diye bir küfür savurdu. Daha birikimini yapıp işleri yeni yeni yoluna koymaya başlamışken erotik film furyası patlak verir. Bu sırada Yeşilçam krizi sonrası sinemada bir duraklama dönemi olur. Maddi anlamda sıkıntılarla boğuşmaya başlar. Erotik filmler başladı. Biz o zaman böyle filmlerde oynamayız diye direttik. Oynamadık bir müddet. 1-2 sene geçti. Bizi arayan soran yok. İstanbul'da yaşamak da kolay değil. Bir arkadaşıma rastladım. Mine Mutlu'yla bir film çekeceğini, beni de oynatmak istediğini söyledi. Ben de "oynarım" dedim. "Ama soyunacaksın, sevişeceksin" dedi. "Sen benim arkadaşımsın. Ne demek soyunacaksın" diye
ve tepki gösterdim. Paraya da ihtiyacım vardı ama kabul etmedim. Eve geldim. Bakkala gideceğim. Para ödeyemediğim, yazdırdığım için bakkalın suratı da iki karış. Neyse gittim. Rakı ve sigara aldım. Başka müşteriler de var. Tam çıkarken sanki tekel bize veresiye veriyor. Bir de artist olacak dedi. Dünya başıma yıkılmıştı. Dönüp şişeyi geri vermek ya da suratına çarpmak var ama şişeyi başka bir bakkaldan alma olanağım yok. Derken eve geldim. Açtım rakıyı ve içtim. Sonra telefon açıp arkadaşıma kabul ediyorum dedim. Böylece Tatlı Tatlı Filmler filmiyle başlar erotik filmlerde oynamaya. Bu filmlerden çok büyük paralar kazanırlar. O zamana kadar böyle paralar kazanmamışlardı. Ben o filmden 7500 lira almıştım. Film bitti, para da bitti. Bu arada oynadığım duyulunca seri halde film teklifleri aldım ve oynadım. Orada akıllı davranamadım. O filmleri kendime çekseydim bugün zengin de olurdum. Hatta bugün prodüktörüm diye dolaşan, zengin de olan, o zamanlar sette çalışan arkadaşlar geldiler. Benden rica ettiler. Abi bir filmde bana çek diye. Onlara da çektim. Aradan zaman geçti. Seks furyası da bitti. Onlar büyük prodüktörler, paralı adamlar oldular. Selam vermemeye başladılar. Bizim starlar geldiler. O adamlara film çektiler. Kazım Kartal'ın oynadığı filmlerden para kazandılar. Sonra starlara daha fazla paralar ödeyerek filmler yapıp yine para kazandılar. O filmlerde oynamayanlar bize küstüler, küçümsediler. Star olmak önemli değil. Önce insan olmak gerekir. Meslektaşın, arkadaşın aynı filmde oynuyorsun. Onlardan daha fazla filmin yükünü çekiyorsun. Bana yukarıdan lütfen selam verecek. Ben bu filmlerde oynadım. Onlar bana küsmüş, küsmemiş. Umurumda değil. Neyse ki sonra Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'la birlikte çektikleri filmler ve Kemal Sunal'la oynadığı filmlerle düzenini yeniden oturtur ve kendisine bir ev almayı başarır. Aldım, altına da babadan kalma meslek kasaplığı yürüttük diyerek kasaplık yaptığını söyler. Kazım Kartal, Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Sahte Kabadayı filminde Baba Şükrü'nün adamı muhtar karakteriyle hafızalara kazanır. Daha sonra İstanbul 79'da Adanalı Kemal, 1986'da Umut Sokağı filminde Arap Hasan karakteriyle uygunsuz filmlerdeki imajını geride bırakır. Kazım Kartal 90'lı ve 2000'li yıllarda da televizyon dünyasında efsane olmuş karakterlere damga vurur. Böyle mi Olacaktı dizisinde Resul Bakırcı, Usta Kalem Kemalettin Tuğcu'nun romanından alınan Üvey Baba dizisinde Cemal Ağa, Derman Bey dizisinde Adnan ve Kirve dizisinde Reşat Ağa karakteriyle akıllarda kalır. Kötü adam oynadığı için sık sık insanların tacizine uğrar. Dostlar ve arkadaşlarla Beyoğlu İstiklal'de yürürken oynadığım kötü karakterlerden dolayı insanların bana kötü ve garip bakması bayağı bir süre üzüntü verdi. Ama sonra kabullendiler. Çünkü gerçek hayatımda ciddi ve içine kapanık bir yapım olsa da son derece merhamet timsali, herkesin iyiliğine koşan babacan bir adamdım. Kazım Kartal 1979 ahlaksız utanç sinema filminin senaryosunu yazar. 1993 yapımı Tetikçi Kemal dizisinin de hem oyuncu olarak kadrosunda bulunmuş hem de yönetmenliğini yapmıştır. Büyük usta Kazım Kartal çekimler için Erzurum'da bulunduğu televizyon dizisinin çekimleri sırasında rahatsızlandığı için projeyi bırakarak apar topar İstanbul'a döner ve kısa süre sonra da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Geride 1000'e yakın sinema filmi ve 25 civarında televizyon dizisi bırakır. Yeşilçam'daki rol arkadaşları onu çok güzel anlatırlar. Büyük usta Altın Çocuk Göksel Arsoy, Kazım Kartal'ı şöyle anlatır. Kazım benimle birlikte çok sayıda filmde oynadı. Türk sinemasının efendi kişiliğine sahip en mükemmel insanlarındandı. İyi de bir dosttu. Ben gelen senaryoları okuduğum zaman Kazım'a göre bir rol varsa hemen onu seçmişimdir. Çünkü sette sanatçıların uyumu çok önemlidir. Kazım Kartal da sette önerebileceğim en uyumlu kişilerin başında geliyordu. Son zamanlarda Soder'e çok gelirdi ve bol bol sohbet ederdik. Setin dışında fazla gırgır ve makara olan bir adam değildi. Ciddi ve içine kapanık bir insandı. Yine başka bir büyük usta Tamer Yiğit, Kazım Kartal'ı şöyle anlatır. Filmlerinde genelde kötü karakterleri canlandırırdı. Birlikte İstiklal'de onunla yürürken insanlar onun oynadığı kötü karakterlerden dolayı ona hep kötü ve garip bakıyorlardı. Bu onu fazlasıyla üzüyordu. Halbuki sert görünüşüne rağmen gerçek hayatta çok merhametli, çok yumuşak kalpli, dünya iyisi bir insandı. O benim en iyi dostumdu diyerek anlatır. Biz de büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Çalışkanlığı, sinema aşkıyla Anadolu'dan gelip yüzlerce filmde oynadığı ve sayısız karakter kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.